Sevgili dostlar merhaba. Biliyorsunuz biz bu kanalımızda göç konusuna, nüfus konusuna çok önem veriyoruz. Ve bu konularda da önemli örnek ülkeleri detaylı olarak ele almaya çalışıyoruz. Japonya bu konuda önemli bir örnek. Çünkü Japonya çok sert bir nüfus çökmesi yaşıyor. Ve nüfus çökmesi denilen hadisenin en sert, en net, en belirgin yaşandığı ülkelerin belki de başında geliyor. Ülkenin nüfusu bu yüzyılın sonunda yarı yarıya düşecek. En kötüsü hızlı yaşlanma ve buna bağlı olarak da artan ölümler. Nüfus hızla yaşlanıyor. Arkadan yeni bir nesil gelmiyor. Doğurganlık dip yapmış durumda. Yani en düşük oranlara gerilemiş vaziyette ve ülkenin yaklaşık olarak 1/3'ü şimdiden 65 yaşın üzerinde. Ülkede 80 yaşında olanlar, 85 yaşında olanlar, 100 yaşında olanlar normal herhangi bir ülkede görebileceğiniz sayının çok ama çok üzerinde. Yaşlanmak güzel bir şey. Yani insanın uzun ömürlü olması elbette istenen bir şeydir. Ne var ki yaşlanma ölüme de yaklaşmak anlamına geliyor. Ülke nüfusunun mühim bir kısmı eğer çok yaşlanmış ise bu durumda bir süre sonra ölümler de hızlanır ve Japonya'da bu başladı. Yani nüfus zirveyi gördü ve o zirveden şu anda hızlı bir düşüş, adeta tepetaklak bir düşüş yaşanıyor. Yaşlılar daha çok ölmeye başladılar. Arkadan da yeni bir nesil gençler, çocuklar bunlar yeterince gelmediği için ne oldu? Japonya'nın nüfusu sürekli olarak düşmeye başladı. Neredeyse 1 milyona yakın böyle hızla her yıl düşen bir nüfusla karşı karşıyayız. Nüfus azalmasından hoşlanan izleyicilerimiz oluyor. Dünyaya bu kadar insan çok diyen oluyor. Efendim Japonya'nın nüfusu zaten 120 milyonun üzerinde. Yani 60 milyon olsa ne olacak diyen oluyor. Mesele sayı meselesi değil, çokluk meselesi değil. Bir denge kuruyorsunuz. Ama o dengeden bazı insanlar çekilmeye başlayınca sisteminiz çöküyor. Yani bir aile düşünün. 5 kişilik bir aile. Bu ailede 2 kişinin para getirdiğini düşünün. Bunlardan bir tanesi artık ben gidiyorum dediği zaman o haneye giren para azalır, düşer. Buna uyum sağlamanız gerekir. Bir ülkede gençler azalıyor ise, çalışan nüfus azalıyor ise buna mukabil yaşlılarda bir artış meydana geliyorsa, yaşlı sayısı olağanın çok üzerinde artıyor ise o ülkede düzen bozulur. Sigorta sistemi çalışamaz. Pek çok sektör, işletme çalışmalarını yavaşlatır veya durmak zorunda kalır. Fabrikalara kilit vurulur. Sonrasında başka sorunlar ortaya çıkar. Yaşlı insanlar kendilerine bakamayacak hale geldiklerinde genç Japon bakıcı bulamazlar. Japonya'nın şu anki sorunu bu ve ilk defa bunu deneyimliyorlar. Her yer yaşlı dolu, gençler azaldı. Şehirler, bazı kasabalar tenhalaşmaya başladı. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde pek çok belediyenin kapatılma ihtimalinden bahsediliyor. Nüfus azalması ve yaşlanmaya eşlik eden üçüncü sorun ise yalnızlık, yalnızlaşma. Japon hanelerinde 5-6 kişinin yaşadığı o şen şakrak günler çoktan geride kaldı bile. Hanelerde 2 kişi var. Hatta pek çok evde 1 kişi yaşıyor. Yalnızlık Japonların karakteri haline gelmeye başladı. Azalan doğurganlık, yaşlanma ve yalnızlaşma modern hayatın genel özelliği aslında. Yani Japonlara özgü bir şeyden bahsetmiyoruz. Her yerde Japonya kadar olmasa bile her ülkede az çok bu sorunlar var. İşte bir videomuzda biliyorsunuz Yunanistan'ı anlatmıştık. Buna benzer sorunlar var. Bulgaristan'da da böyle sorunlar var. Bu sorunlarla karşı karşıya kalmayan modern gelişmiş bir ülke yok gibi bir şey. Ve bu sorunlar bütün dünyada hızla yayılıyor, daha da artacak. Bunun toplumsal sonuçları var. Psikolojik sonuçları var. Kültürel etkileri var. Ancak ekonomi feryat ediyor. Yani ekonomi diğerleri gibi değil, beklemiyor. Ve diyor ki bana çok acil çalışan lazım. Malum çağımız aynı zamanda ekonomi çağı, para çağı. Para olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Her şey bekleyebilir belki ama ekonominin çökmesi bekleyemez. İşte Japon ekonomisinin de şu anda bekleyemediğini görüyoruz. Japon ekonomisine işçi lazım. Bazı sektörlerde iş gücü açığı inanılmaz bir seviyeye gelmiş durumda. İş gücü açığı yani insan azlığı Japonya'yı aşağıya çekiyor.
1990'lı yıllarda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ve kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmesi beklenen bu büyük ekonomi, dev ekonomi 25-30 yıl içerisinde önce üçüncülüğe düştü, geçen yıl ise dördüncülüğe düştü. Japonya yakında Hindistan'a geçilecek ve 5. büyük ekonomi sırasına düşecek. Ondan sonra artık 6 mı olur, 7 mi olur, 8 mi olur? Düşüş hızla devam edecek. 1990'lı yılları hatırlıyorum. Japonya, Japon mucizesi o kadar çok konuşulurdu ki hatta Amerika'da hangi kitapçıya girseniz karşınıza bir Japon tehlikesi, Japon tehdidi diye kitap çıkardı. O zamanlar Amerikalılar Japonya'nın Amerika'yı geçmesinden, dünyaya hakim olmasından, süper güç olmasından endişe ederlerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada Japonya son derece sıradan bir ülkeye dönüşmeye başladı. Dediğim gibi şu anda dünya ekonomik büyüklüğündeki sıraları 4. sırada ve aşağı doğru inmeye devam ediyor. Bunun da en önemli sebebi bütün iktisatçılar aynı şeyi söylüyor. Nüfus azalması, ekonominin yeterince iş gücüyle beslenememesi. Japonya nüfusunu yeniden artırmak için doğal yolları denedi. Yani bir kadınla bir erkekten, bir aileden doğacak çocuklar. Ama hükümet ne kadar teşvik verirse versin Japonya'nın nüfusunu doğal yollarla artıramayacağı anlaşıldı. Servet de verseniz bazı kadınlar doğurmak istemiyor. Aile değişti. Erkekler, kadınlar değişti. Çocuğa bakış değişti. Hepimiz değişiyoruz. Modern hayat bizleri yepyeni bir insan haline getirdi. Bu iyi midir? Bu kötü müdür? Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ancak meseleye siyaset ve siyasi iktisat açısından baktığınız zaman nüfus erimesi, nüfus çökmesi çok büyük bir problem teşkil eder ve çözülmesi gerekir. Azalan nüfusun yerine bir şeyleri koymanız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bu sorunu dışarıdan göç ile aşıyor. Çin ise aynı sorunlarla müzdarip, aynı sorunlarla boğuşuyor ve Çin'in bulduğu çözümlerden bir tanesi robotlaşma. Yani fabrikalarında daha çok robot kullanma, insan yerine makinelerle, otomasyonla bu sorunu çözmek. Fakat onu da yapabilmek ne kadar mümkün tartışılır. İkincisi de bazı işler var ki bunu robotlarla yapmak pek mümkün gibi görünmüyor. En azından günümüz şartları açısından baktığımızda insanın yerini henüz alabilecek herhangi bir canlı veya cansız yok gibi duruyor. Dediğim gibi Amerika ve Avrupa bu sorunu dışarıdan göç ile aşmaya çalışıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok başarılı. Bakmayın siz o Trump'ın şikayetlerine, açıklamalarına, Amerika'yı Amerika yapan dışarıdan gelen göçmenler oldu. Göçmen dediğiniz adam aslına bakarsanız hani Türkiye'de bir Suriyeli imajından dolayı böyle uyuşuk, pasif bir adam gibi algılanıyor. Öyle değildir. Göçmen dediğiniz adam sıkı adamdır, zorlu adamdır. Yani güçlü adamdır ve hayatta kalma güdüleri çok kuvvetli bir adamdır. Amerika'ya Vietnam'dan gelenler veya Çin'den gelenler onlar okyanusları aşmışlardır. 1000 tane zorlukları aşmışlardır ve geldikleri yere kök salmak isterler. Amerikalı bir ayda $5.000 geçiniyorsa o $1.000 geçinebilir. Ve o $1.000'dan bir kısmıyla da tasarruf yapabilir. İşte o zorluklarla çocuğunu okutur, evini satın alır, ikinci ev alır, üçüncü ev alır, şirket kurar. Bu müthiş bir dinamizmdir. Bu müthiş bir enerjidir. Yani bunu normal bir toplumda bulmakta zorlanırsınız. Amerika'nın o konforu içerisinde sıradan bir Amerikalı böyle zorluklara girmez. O pis işlere girmez, o zorluklara tahammül etmez. Bir evi varsa ikinci bir evi almak için uzun uzun böyle tasarruflar yapmaz. Hayata bir kere geldim der. Ben bu hayatı niçin çer çöp edeyim ki? Ama göçmen hayatını feda eder. Kim için, ne için? Bir sonraki nesil için. Kendi çocukları güçlü olsun diye kendi hayatını feda eder. Bu büyük bir enerjidir ve hangi ülkede olursa olsun onu kaldırır ayağa, dinamo etkisi yapar, turbo etkisi yapar, uçurur. Amerika'yı Amerika yapanlar her 10 yılda bir işte bu göçmenler olmuştur. Bir 10 yıl Japonlar bunu yapmıştır Amerika'ya. Bir 10 yıl Çinliler, bir 10 yıl Koreliler, bir 10 yıl Vietnamlılar, bir 10 yıl 20 yıl Polonyalılar. Böyle dünyanın bütün milletleri Amerika'yı Amerika yapan
etken olmuşlardır. Avrupa ülkeleri ise bu hususta Amerika'nın biraz gerisinde kaldılar. Onlar da göçmen alıyorlar ama bu göçmen işine geç başladılar. 1950'lere kadar, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme kadar Avrupa'da yabancıların işçi olarak çalışması çok nadiren görülen bir şeydi. Bunda Avrupa'nın tahammülsüzlüğü, bağnazlığı, pek çok etken var. Ekonomik etkenler de var. Ama Amerika ile kıyaslanacak kadar olmasa da Avrupa'da 1950'den sonra yoğun bir dış göç almaya başladı. Özellikle kendi sömürgelerinden, imparatorluklarından gelen insanlarla Avrupa ülkeleri doldu ve ekonomideki canlanmayı devam ettirdi. Ama yine de Amerika ile Kanada ile Avrupa'yı kıyasladığınızda İkisi arasında büyüme hızlarında fark olduğunu görüyorsunuz. Amerika ekonomisi daha hızlı büyümüş ve bütün iktisatçıların üzerine mutabık olduğu nokta şu: bunun en temel nedeni insan gücü bolluğu. Amerika'da insan çok ve ekonomiyi döndürecek kadar dışarıdan göç alabiliyor. Avrupa ise nitelikli, vasıflı göçte ciddi sorunlar yaşıyor. Ayrıca yeterince göçmen de alamıyor. Yani bu şu anki tartışmalara baktığınız zaman şu dediklerimle çelişir görünebilir. Tartışmalar popülist. Yani tartışmalar gerçeklere çok az dokunuyor. İkincisi de Avrupa'nın göçmenleri kendi içinde entegre edememesi bir sorun. Ayrı bir sorun, ekonominin insan gücü ihtiyacı başka bir sorun. Japonya'ya dönecek olur isek, bu program Japonya üzerineydi malum. Ama başta da söyledim, biz Japonya'yı konuşuyoruz ama aslında konuştuğumuz göç ve nüfus. Yani bunu konuşabilmek için bir örnek olarak Japonya'yı alıyoruz. Yoksa şöyle bir soru aklınıza gelmesin: ya bize ne Japonya'dan? Her bir ülke örneğini ele aldığımızda bu konulardaki bilgi birikimimiz artıyor. Meseleleri anlama gücümüz, yeteneğimizde de genişlemeler, gelişmeler oluyor. Japonya uzun süre yabancı göç çözümüne direndi. Yani dışarıdan yabancı istemedi. Çok özel bir kültüre sahip olduğunu düşünüyor Japonlar. Burası diyorlar bambaşka bir ülke. Japonlar dışarıdan göçün Japon yaşam tarzını bozmasından endişe ediyorlar. Hatta onlar ya bunu akıl dahi edemiyorlar, bunu düşünemiyorlar. O seviyeye dahi gelemiyorlar. Ya diyorlar Japonya bambaşka bir yer. Hani bir yabancı gelecek, yani yabancı yabancıdır, Japon Japondur. Yani dünyayı Japonlar ve diğerleri olarak ikiye bölmüş durumdalar ve akılları yabancıların Japonya'ya gelip yerleşmesini almıyor. Gelirlerse de yabancı olarak kalırlar. Hani şuradaki saksı gibi, o bir saksı, bu bir yabancı, geri kalan da Japon. Meseleye bakış açıları biraz böyle. Japonların dış dünyaya alerjileri öylesine yüksek ki bu tutum bazılarınca ırkçılık olarak veya xenofobik davranış, yani yabancı düşmanlığı olarak dahi tanımlanabiliyor, böyle görülebiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Mayıs ayında bir konuşma yaptı ve o konuşmada örnek verirken Amerika'yı dışarıdan gelenlere karşı açık olmasıyla, liberal olmasıyla övdü. Ama diğer taraftan Amerika'yı överken Japonya için yabancı düşmanı, onlar yabancı düşmanı, xenofobik demişti. Japonları kızdırdı bu tavır ama böyle de bir algı var. Sadece Joe Biden mı böyle düşünüyor? Japonlar bu suçlamaları reddediyor dediğim gibi, ancak manzara suçlamaları tamamen haksız çıkarmayacak vaziyette. Japonlar belki yabancı düşmanı değiller ama yabancılarla yaşamayı açıkçası bilmiyorlar. 1990'lı yıllar ve 2000'li yıllar boyunca Japonlar yabancı işçi getirme seçeneğine çok soğuk baktılar ve ülkeye yabancı işçi çekmekten kaçındılar. Ancak iş gücü açığı öyle bir noktaya geldi ki istemeye de olsa yabancı işçileri ülkelerine davet etmeye başladılar. Şu günlerde yabancı işçi getirmek Japonya için milli bir politika, ulusal bir politika. 125 milyonluk Japonya'da yabancı işçi sayısı 2007 yılından bugüne kadar 4 misli artmış. Yani 500 binden 2 milyona ulaşmış. Aileleri de buna eklediğinizde, diğer kişileri de buna eklediğinizde Japonya'daki yabancı sayısı şu anda 3 milyonun üzerinde. Yabancı işçiler ise genellikle Endonezya'dan, Vietnam'dan, Çin'den, Myanmar'dan, Filipinler ve Nepal gibi diğer Asya ülkelerinden geliyor Japonya'ya.
2018 yılında hükümet ülkeye kabul edilen düşük vasıflı misafir işçilerin sayısında keskin bir artışa izin veren bir yasa çıkardı. Bu yılın başlarında da hükümet önümüzdeki 5 yıl içinde bu tür işçilerin sayısını 2 katından fazla artırarak 820 bine çıkarmayı taahhüt etti. Ayrıca işverenlerin ucuz iş gücü kaynağı olarak kullandığı ve işçilerin ve emek aktivistlerinin suistimallerini teşvik ettiği yönünde eleştiriler alan teknik staj programını da yeniledi, revize etti. Yani Japonya'nın düşük vasıflı işçilere bile ihtiyacı çok üst düzeyde. Japonya'daki vasıfsız işçi sayısını artırmak için bile yasa çıkarmak gerekiyor. Fakat Japonya ne kadar uğraşırsa uğraşsın geç kaldılar elbette. Yeterli işçi sayısına ulaşamıyorlar ve bu gidişata göre, bu trende göre Japonya her yıl yüz binlerce yabancı işçi dahi getirse 2040 yılına gelindiğinde Japonya'da hala iş gücü açığı olacak. En az 1 milyon kişilik bir iş gücü açığı olacak ve ülkeye getirilecek yabancı işçi bulamama gibi bir sorunla da Japonya karşılaşacak. Yabancılar gelmeye devam ediyor ama bu sefer de yabancıların Japonya'da kalış sorunları ortaya çıkıyor. Tokyo hükümeti istiyor ki yabancılar gelsin, Japonya'da çalışsın. Ama sağa sola da pek dokunmasınlar. Çalışma süreleri dolunca da ülkelerine çekip gitsinler. Hep kafalarında şöyle bir şey var. Kısa süreli çalışma. Yani gelecek olan yabancının 3-5 yıl çalışıp gitmesi fikri var. Ama Japonya'nın insan ihtiyacı 3-5 yıllık değil ki. Sonsuza kadar süren bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Yani Japonlar yabancı işçilerin burada kalıcı olmasını istemiyorlar. Hatta böyle bir ihtimali akıllarına dahi getiremiyorlar. Bu durum küresel iş gücü rekabetinde elbette Japonya'ya zarar veriyor. Bu konuda Japonya'nın rakibi çok. Güney Kore. Onlar da ciddi nüfus erimesi yaşıyorlar. Tayvan, Çin. Bunlar da ciddi nüfus erimesi yaşıyorlar. Hatta nitelikli çalışan arayan bazı sektörlerde Japonya'nın rakipleri arasında Amerika, Avrupa, Avustralya, Kanada'da var. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan alt düzey vasıfsız işçiler Japonya'nın bu şartlarını belki kabul ederler. Ediyorlar da zaten. Mesela Myanmar'dan olsun, değişik ülkelerden, savaştan kaçanlar, eziyetten kaçan insanlar ne şartta olursa olsun Japonya'ya gelip mesela bulaşıkçılık yapmayı, bir yaşlıya bakmayı veya markette kasaya bakmayı kabul edebiliyorlar. Fakat daha nitelikli ve tüm dünyada aranan yüksek vasıflı çalışanlar için Japonya iyi bir seçenek değil. Zaten genelde de seçmiyorlar. Dediğim gibi Japonya'ya gelen işçilerin çoğu kendi ülkelerindeki çok düşük ücretlerden, siyasi baskılardan veya silahlı çatışmalardan kaçmış kişiler. Çalışanlar için iyi bir gelecek sunamayan Japonya bir süreliğine çalışanları kendisine çekse bile fırsatını bulan daha sonra başka bir ülkeye geçiyor. Yine de yabancılar her geçen gün ülkede daha görünür bir hale geliyor. Japonya değişiyor, manzarası değişiyor. Yaşlanan nüfusa bakım başta olmak üzere pek çok sektörde genç yabancıların hizmetine ihtiyaç var. Ancak Japonlar yabancılarla çalışırken onlara yabancı olduklarını, Japonya'nın birinci sınıf insanları olmadıklarını fazlasıyla hissettiriyorlar. Japon olmayanların maaşları daha düşük. Kendilerine üstten konuşuluyor ve diğer zorluklar da var. Market kasiyeri, otel görevlisi ve restoran garsonu olarak çalışırken dahi onlara ikircikli davranılıyor, farklı davranılıyor. Japonya'da kalıcı bir geleceklerinin olmayacağı adeta hissettiriliyor. Almanya'daki gibi kalıcı süresiz oturum mesela yok. Hükümet verilerine göre yabancı doğumlu çalışanlara ortalama olarak Japon meslektaşlarından yaklaşık %30 daha az ücret ödeniyor. Japonya'da kalma hakları öylesine zorlu şartlara bağlanmış ki bu durum işçiyle işveren arasında sıkıntılı ilişkilere yol açabiliyor. Yani sizin işvereniniz sizin hakkınızda olumsuz bir şey söylese Japonya'da kalma haklarınız elinizden alınabilir. Şikayet etse sizi apar topar alıp sınır dışı
edebilirler. İşte bu durum işçilerin, çalışanların istismar edilmesine yol açabiliyor. Ki biliyorsunuz Japonya'nın normal çalışma koşulları pek çok ülke için aslına bakarsanız angarya gibi, istismar gibi koşullar. Japonya'da çalışırsınız, işte fazla mesai yaptığınız zaman size para verilmez. Pek çok işletme fazla mesaiye para vermiyor. Ölümüne çalışmak diye bir kavram var Japonya'da. Yani fazla çalıştığı için ölen insanlar var. Dışarıdan gelen yabancılar, göçmenler zor şartları kabul etseler de bunu karşılıksız olarak yapmayı kim ister? Hiç kimse bunu istemez. Bu nedenle bu konularda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Şurası çok açık. Yabancılar Japonya'da hem isteniyor hem de istenmiyor. Mecburiyet olmasa hepsini kapı dışarı koyarlar. Ülkelerinde yabancı olmamasını tercih ederler. Halkta ve yetkililerde bu duygu çok açık, çok net. Bu da yabancıların bu ülkede Japonya'da kök salmasını zorlaştıran belirsiz bir yasal ve destek sistemine yol açıyor. Yani bu duygular hem kurumlara yansıyor hem yasalara, kurallara yansıyor. Tokyo'da bulunan Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Yang Liu, Japonya'nın göç politikalarının yabancıların tercihen kısa bir süre Japonya'da çalışması için tasarlandığını söylüyor. Yang Liu, New York Times gazetesine verdiği demeçte sistem olduğu gibi devam ederse yabancı işçilerin gelmeyi bırakması olasılığı yüksek diyor. Gelmeyi bırakmasalar bile biraz önce ifade ettiğimiz üzere vasıflı işçileri çekebilmek Japonya için şu anda oldukça güç. Japonya henüz Avrupa'yı veya Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan türden önemli bir göçü tecrübe etmedi. Japonya'daki yabancı doğumlu sakinlerin toplam sayısı çalışmayan eşler ve çocuklar da eklendiğinde 3,4 milyona ulaşıyor. Yani nüfusun %3'ünden bile daha az. Örneğin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oran bunun neredeyse 5 misli. İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya baktığınız zaman gerçekten yabancı oranının Japonya ile kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Buna bir de vatandaşlığa geçmiş olanları eklediğimizde Japonya'nın kabuslarına bile giremeyecek kadar olağanüstü bir yabancı oranına sahip Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Japonya bazı kuralları gevşetirken bazı kuralları da sıkılaştırıyor. Bu baharda iktidardaki Liberal Demokrat Parti bir kişinin vergi ödememesi durumunda ikametinin iptal edilmesine izin verecek bir göçmenlik yasası revizyonu yaptı. Yani bir yabancı o yıl vergi ödememiş, vergisini ödememiş. Küçük bir unutkanlık da olabilir. Bu durumda ikameti iptal olabilir. Düşünsenize 10 yıldır Japonya'da çalışıyorsunuz, bilgisayar mühendisisiniz ve küçük bir vergiyi ödemekten imtina ettiniz, yapmadınız. Sizi kapı dışı edecekler. 10 yıllık emeğiniz boşa gidecek. Ailenizle birlikte apar topar nereye gideceğinizi bilemeyeceksiniz. Bu tür düzenlemeler ülkedeki yabancıların güvenlik duygusunu ellerinden alıyor. Ayrıca ayrımcılık ve ön yargıyı da teşvik ediyor. Japonya Adalet Bakanlığı Koizumi, revizyonun amacının yabancılarla birlikte yaşayabileceğimiz bir toplum yaratmak olduğunu söyledi ve Japonya'da yaşamak için gerekli asgari kurallara uymalarını sağlamak olduğunu söyledi. Yani Japon bakanın bu sözlerine baktığınız zaman o zihniyeti orada görmek mümkün. Japonya'da vergisini vermeyen bir Japon'u sınır dışı ediyor musunuz? Vatandaşlıktan çıkarıyor musunuz? Yabancılara farklı, Japonlara farklı bir uygulama günün sonunda ayrımcılık getirir ve insanları da Japonya'dan soğutur, uzaklaştırır. Diğer kitlenin de yani Japonya nüfusunun geri kalanının da yabancılara yabancı gibi davranmasına yol açar. Japonya'da topluma entegrasyon diye bir kavram bilinmiyor, uyum diye bir kavram bilinmiyor. Japon olacaksın. Yani kural bu. Japonya'ya geldiysen Japonca konuşacaksın, Japon gibi yiyeceksin, Japon gibi zevklerin olacak. Japon gibi görüneceksin. Bunun dışında bir şey düşünülemez dahi. Çok sert değil mi? Japonya hükümeti dışarıdan yabancı işçi ve vasıflı çalışan çekmeye çalışıyor. Bunun için yasal düzenlemeler yapıyor. Ama bu yasal düzenlemelerde yabancıları iten pek çok maddenin de olduğunu biraz önce gördük.
Fakat şöyle bir tablo da var. Japonya hükümeti aslında Japon halkının çok önünde gidiyor. Çok liberal bu konularda. Yani Japon halkı yabancılara hükümetlerinden bile daha hazırlıksız. Ülkelerinin benzersiz olduğunu düşünüyor Japonlar ve yabancıların bunu bozması ihtimalini akıllarına dahi getiremiyorlar. Onlara göre yabancı yabancıdır. Japon da Japondur. Bunun ikisi nasıl karışabilir ki? Hani zeytinyağı ile su gibi. Fakat hayatın gerçekleri acıdır ve Japonlar da bunu her geçen gün görüyorlar. Yaşlanıp altına bez bağlayan ihtiyar bir Japon kendisine bakanın yabancı olduğunu görünce hayatın acı gerçeğiyle karşılaşıyor. Japonya yabancı işçilere kapılarını çok geç açtı. Bunu 1990'lı yıllarda yapabilselerdi muhtemelen bugün dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmaya devam edeceklerdi. Belki de ikinciliği Çin ile paylaşacaklardı. Çok geç kaldılar ve hala da çok yavaşlar. Bunun bedeli birkaç yıl sonra yaşlılarının dediğim gibi altını değiştirecek işçi bile bulamadıklarında ortaya çıkacak. Benzersiz Japon kültürü yaşlanan nüfus elinde zaten bozulup gidecek. Şimdilik bu kadar. Bu arada bitirmeden önce Japonya ile ilgili birkaç kitap da isterseniz tavsiye edelim. Japonya ile ilgili Türkçe'de çok fazla yayın yok. Son dönemde biraz bir tercüme ile bu yayınların sayısında bir artış başladı. Siz de küçük bir araştırmayla bakarsınız. Eğer merakınız varsa Japonya ile ilgili onları okursunuz. Benim tavsiyem ilk önce hiçbir şey bilmiyorsanız Japonya ile ilgili kısa Japonya tarihleriyle başlayabilirsiniz. Benim elimde Kiso Hane'nin Kısa Japonya Tarihi adlı kitabı var. Bu Say yayınlarından çıkmış. Say yayınları tercüme etmiş. Özgün ismi de A Short History of Japan şeklinde 2000 yılında kitap hazırlanmış. Türkçe'ye de yeni çevrilmiş. Yani yeni derken 2021 yılında çevrilmiş. Kısa Japonya Tarihi kitabı yaklaşık 331 sayfa, küçük boy bir kitap. Bir başka kitap Nobel yayınlarından Mete Tunçoku'nun derlediği Japon Dış Politikası adlı kitap. Sistemik ve bölgesel aktörlerle ilişkilerini ele alıyor. Kitap tabii bazı güncel konuları ele alamaz. Nispeten eski bir kitap diyebiliriz. Ama Mete Tunçoku Japonya konusunda çok ciddi çalışmalar yapmış birisi. Diğer eserlerini de bulursanız okumanızı tavsiye ederim. Japonya konusunda yine Kısa Japonya Tarihi adıyla Jonathan Clement'ın bir kitabı var. Kronik yayınlarından çıkmış 288 sayfalık bir kitap. Açıkçası benim tavsiyem bir ülkeyle ilgili eğer herhangi bir şey bilmiyorsanız genel bir tarih okuması yaparak işe başlayabilirsiniz. Eğer kitap okuyarak başlamak istemiyorsanız da mesela internette Britannica gibi veya Wikipedia gibi ansiklopedik bilgilerle başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi önce tarih kısmını okuyarak başlayabilirsiniz. İlginizi artıracaktır. Sonrasında genel ve detay kitaplara geçebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Japonya'yı, göçü ve nüfus çökmesini ele aldık. Yabancı göçmenleri ele aldık. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.